Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine çok güzel bir portföy çanta çalışacağız. Keyifli bir model öreceğiz. Bu modeli sadece çantalarda değil, dilediğiniz her türlü projenizde kullanabilirsiniz. Ben bu modeli bir kazakta görmüştüm. Şimdi bunu çantaya uyarladım. Beraber portföy çanta yapacağız. Kullandığımız malzemelerimize bakalım. Ben kağıt iple örüyorum ama dilediğiniz her türlü iple örebilirsiniz. Hepsine uyabilecek bir model. Polyester makrame iple de çok güzel olur. Pamuklu makrameyle de güzel olur. Farklı iplerle de güzel olacak modellerden bir tanesi. 200 gram kağıt ip hazırladım. Açık saman rengi olarak geçiyor benim kağıt ipim. 3,5 milimlik de tığ hazırladım. Şöyle göstereyim kağıt iplerimi. 200 gram yeterli olacak. 3,5 milimlik de tığ kullanacağız dediğim gibi. Malzemelerimi aldığım yere videonun açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Beğenileriniz çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Instagram sayfamda kanalımla aynı isimde. Aysha Hobi biliyorsunuz kanalımın ismi. Instagram sayfamda yine Aysha Hobi. Oradan da beni takip edebilir. Görmek istediğiniz model bana iletebilirsiniz. Şimdi çantamızı örmeye başlayalım. Ben küçük bir parça üzerinden anlatacağım. Büyük halini daha sonra kendim örüp bitirirken buradan devam ettireceğim. Böyle çok uzun olmasın video diye küçük bir parça üzerinden anlatacağım. Normalde 61 tane zincir çekmenizi istiyorum. Ben size şu an anlatırken 21 tane çekeceğim ama sizin 61 tane zincir çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. İpimi aldım. Zincir çekerken neye dikkat ediyorduk? Elimizi sıkı tutmuyorduk, geniş bırakıyorduk. İlk çektiğimiz zinciri de düğüm niteliğine sayıyoruz. Hemen zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Bakın gösterdiğim gibi elimi sıkı tutmuyorum. Evet, dediğim gibi bakın zincirlerimi böyle geniş geniş çekiyorum arkadaşlar. Kaç tane çekmişim? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi 20 tane zincir çektim. Bir tane de ekstradan fazladan çekiyorum 21. Siz de 61 tane zincir çekin. Çünkü ilk çektiğimiz zinciri örmeden atlayacağız. Bu zinciri örmeden atlayarak bir sonraki zincirlerimin her birine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. İlk zinciri örmeden atladığım için toplamda 20 tane zincir kaldı. Her birine sık iğne yaptığımda 20 tane sık iğnem oluyor. Dediğim gibi siz 61 tane zincir çekeceksiniz. İlk zincirinizi örmeden atlayacaksınız. 60 zincirinize sık iğne yapacaksınız. 60 tane sık iğneniz olacak. Her sırada dikkat etmeniz gereken nokta, bunu çok hatalı yaptığınız için söylüyorum. İlmeklerinizi sayın. İlmeklerinizi sayarsanız o sırada eksik ya da fazla yaptığınızda fark edersiniz. Daha fazla örgünüz ilerlemeden onun çözümünü yaparsınız. Yani o sırayı düzeltirsiniz. O yüzden her sırada mutlaka ilmeklerinizi sayın. Biz dikdörtgen bir parça öreceğiz. Bu dikdörtgen parçanın güzel olması, düz olması, her iki kenarının birbirine eşit olması için ilmek sayımızda her sırada eşit olması gerekiyor. Bakın sıra sonuna kadar bütün zincirlerime birer tane sık iğne yaptım ve ilk sıram hazır. Elimde de kağıt ipi olduğu için düzelttim. Bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan yapacağız ama trabzan bildiğimiz şekilde bir trabzan olmayacak. Şimdi trabzan sırama çıkıyorken 1, 2 ve 3 tane zincir çekeceğim. Daha sonra çevireceğim. İkinci sıramdayım. Şimdi trabzanlarımı yapıyorken sık iğnenin direkt böyle tepesine batmayacağım. Arka kanatlarına batacağım arkadaşlar. Sadece arka kanatlarına. Tepesine yani tamamına değil. Sadece şu arkadaki kanatlara batacağım. Hemen ilk sık iğnenin arka kanadına batıyorum. Bakın tığa 3 zincir çektim. İp doladım. İlk sık iğnenin arka kanadına battım. İp alıp çıkardım. 3 ilmek var. Şimdi tığıma ip dolamıyorum. Bir sonraki sık iğnenin yine arka kanadına batıyorum. Sonraki sık iğneye geçtim. Arka kanadına battım. İp alıp çıkardım. Toplamda 4 ilmek oldu.
Tığ ip alıyorum. Önce ilk 3 ilmeği tığdan çıkarıyorum. 2 ilmek kalıyor. Tığ ip alıyorum. Sonra diğer 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. Trabzanımızı bu şekilde yapacağız. Hadi birlikte birkaç kere yapalım. Tığımıza ip doluyoruz. En son battığımız ilmeğe yine batıyoruz. İp alıp çıkarıyoruz. 3 ilmek oluyor ve bu 3 ilmeği bekletiyoruz. Sonraki sık iğnenin arka kanadına batıyoruz. Bu sefer tığa ip dolamadık bakın. Sonraki sık iğnenin arka kanadına batıyoruz. İp alıp çıkarıyoruz. 4 ilmek oldu. Tığımıza ip aldık. Önce ilk 3 ilmeği tığdan çıkardık. Tığa ip aldık. Sonra diğer 2'yi çıkardık. Bir daha yapalım. Tığımıza ip doladık. En son yaptığımız ilmeğe battık. İp alıp çıkardık. 3 ilmek var. Tığa ip dolamıyoruz. Bir sonraki sık iğnenin arka kanadına battık. İp alıp çıkardık. 4 ilmek var tığda. Tığımıza ip aldık. Önce ilk 3'ü tığdan çıkardık. Tığa ip aldık. Sonra diğer 2'yi. Bu işlemi sürekli tekrar ederek sıra sonuna kadar geleceğiz ve böylelikle bizim trabzan sıramız bitmiş olacak. Model bu kadar arkadaşlar. Bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan sırası. Sadece sık iğne ve trabzanları yaparken dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Orası nedir? Sık iğnelerde ve trabzanlarda hepsinde böyle sadece arka kanada batmıyoruz. Trabzanı yaparken arka kanada batıyorum. Trabzan sırasını yaparken. Ancak sık iğne sırasını yaparken ön kanada batacağım. Şimdi size onu da göstereceğim. Elimle düzeltiyorum örgümü. Hemen sıramızı bitirelim. Bakın aynı işlemleri tekrar ederek ilerliyorum. En son bu dikdörtgen parçayı bitirdiğimizde ütü vuracağız. Sonra birleştirmelerini yapacağız arkadaşlar. Ama tabii birleştirme yapmadan etrafına sık iğne de döneceğiz. O kısımları zaten hep göstereceğim size. Şimdi bakın sıra sonuna geldim. Son trabzanımı yaptım. İlk 3 tane zincir dahil trabzan tepelerini saydım. Hepsi 60 tane ise doğru yoldayım. Bir sonraki sıraya çıkıyorum. Bir sonraki sıra neydi? Sık iğne sıra. Bir tane zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Şimdi trabzanları yaparken arka kanatlara batmıştım. Şöyle bir çizgi görüntüsü oluştu o yüzden. Bu çizgi görüntüsünün yukarıda olmasını istiyorum. O yüzden bir zincir çekip döndüğümde sık iğne sırasını yapıyorken şimdi arka kanada değil ön kanada batacağım. Bakın şuraya. Sık iğneleri ön kanatlara yapacağım. Bakın şöyle trabzan tepesi şu ön kanatlara batacağım. Şunlara. Sık iğne sırasında ön kanatlara batıyorum. Trabzan sırasında arka kanatlara batıyorum. Sık iğne sırasına çıkarken bir tane zincirle çıkıyorum. Trabzan sırasına çıkarkense 3 tane zincirle çıkıyorum. Bakın şöyle.
Evet, sıra sonuna geldim. Sıra sonunda ne var? 3 tane zincir var. Zincirin direkt içine batıp sık iğne yapıyorum. Zinciri trabzan olarak sayıyorum çünkü. O yüzden ona da işlem yapmam gerekiyor. Zincire de batıp mutlaka sık iğnemi yapıyorum. Bakın sık iğne sıram bitti. Elimle düzelttim. Üstüne trabzan sırası geleceği için 3 tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Örgünün ön yüzü burası arkadaşlar. Tığa ip doladım. Hemen ilk sık iğnenin arka kanadına, az önce trabzanda ön kanat yaptık. Sık iğne de arka kanat dediğim gibi. Arka kanadına batıp trabzanlarımı örüyorum. Tığa ip doladım. En son battığıma battım, ip alıp çıkardım. Tığa ip dolamadım. Sonraki sık iğnenin arka kanadına battım, ip alıp çıkardım. Önce ilk 3 tığdan çıkardım, sonra diğer 2'yi. Trabzan sırasını görün istedim. Tekrar neden? Sık iğne sırasında ön kanada batıp trabzan sırasında arka kanada battığımı tekrar görmenizi istiyorum. Neden yapıyorum bunu? Tamamen görsel için, görüntü açısından. Nedir o görüntü? Bakın şimdi şurayı biraz öreyim, netleşsin, göstereyim size. Bakın bu şekilde. Şu çizgi görüntülerini istiyorum çünkü. Yoksa dümdüz bir parça gibi oluyor. Ama şöyle şu çizgi görüntüleri olduğunda şu iki trabzan sırasını birbirinden ayıran bir kemer gibi görünüyor. Bizim çantamız böyle durmayacak. Şöyle olacak. Ve görüntümüz de bu şekilde olacak. Şimdi bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan şeklinde örelim. Dikkat etmeniz gereken noktaları söyledim. Oralara dikkat edin. Ben şimdi 61 tane zincir çekip parçayı öreyim. Sonrasında birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, ben ördüm parçamı. Şimdi size ölçülerini göstereceğim önce. Bakın. 61 tane zincir çekip 60 sık iğne üzerine başladığım parçanın eni 45,5 santim oluyor. Şöyle yüksekliğine bakalım. 27 santim de yüksekliği oldu. Şimdi toplamda kaç sıra ördüm? Sık iğneleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane sık iğne sıram var. 2, 4, 6, 8, 10 sırada trabzan sıram var. Sık iğne sıralarınızı sayın. 11, 27 santimi veriyorsa yeterlidir. Vermiyorsa devam edin arkadaşlar. İpinize göre değişebilir çünkü. Şimdi bu ördüğümüz dikdörtgen parçanın etrafını şöyle sık iğne döneceğiz. Daha sonra da birleştirmelerini yapacağız. Bakın bu modelimizin ön yüzü. Çantamızın ön yüzü. Şu da arka yüzü. Sık iğneleri yaptıktan sonra şöyle yanlardan birleştirmelerini yapacağız. Şu şekilde kapaklı çok şık bir çanta olacak. Şimdi birlikte bu parça üzerinden sık iğnelerimizi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi sık iğnelere başlayalım. En son sık iğne sırası bakın yapmışım. Bir tane zincir çektim. Şimdi etrafını sık iğne döneceğiz. Sonra da birleştirmelerini yapacağız çantamızın. Evet. Şimdi direkt böyle başlayacağım. Bu sefer artık etrafını sık iğne döneceğim için her sık iğnenin direkt tepesine batıp sık iğne yapacağım arkadaşlar. Artık arka kanat, ön kanat gibi bir işlemim yok. Her birine mutlaka birer tane sık iğne yapıyorum ve sık iğnenin tamamına batıyorum. Şöyle. Bakın. Tamam. Şimdi ben buraya, bu parçaya ütü yaptım. Etrafını sık iğne döndükten sonra tekrar bir ütü yapacağım.
Birleştirmelerini ondan sonra yapacağım arkadaşlar. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğneleri yapayım. Sıra sonunda aşağıya doğru nasıl dönüyorum onu göstereyim. Evet, bakın sıra sonuna kadar sık iğnelerim başladığım yerden ördüm ve geldim. Şimdi sıramın sonundayım. Son sık iğneye batıyorum. Son sık iğneye 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şurada bir köşeleşme oluşsun. Kasma yapmasın diye. Son sık iğneye 3 tane sık iğne yaptım. Daha sonra dönmüş oldum. Trabzan sırasına bakın. 1, direkt trabzanı şöyle içine, 2, bir tane daha 3. Trabzan sırası 3 zincir çekerek başlamıştık biliyorsunuz. O yüzden içine 3 tane sık iğne yapacağım. Sık iğne sırasına bir tane sık iğne. Trabzan sırasındayım. Şöyle de batabiliriz. Çok ayrık görünsün istemiyorum. O yüzden içine batıyorum. 1, 2, 3, sık iğne sırasına 1. Bakın trabzan sırasına 1, 2, 3, direkt trabzanın içine batıyorum. Sık iğne sırasının içine de bir tane. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim. Sıra sonunda yine arttırma yapıp döneceğim. Evet, bakın sıra sonuna kadar geldim. Son sık iğne sırama 1, 'aynı yere 2 ve yine aynı yere 3 tane sık iğne yaptım. Ve şimdi dönmüş oldum. Her sık iğneye birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Bu sık iğneleri de ördüğümde sıranın sonuna geldiğinde son sık iğneye yine 3 tane sık iğne yapacağım. Ve yine dönmüş olacağım. Burada ne yapıyordum? Trabzan sırasına 3 tane, sık iğne sırasına bir tane, trabzan sırasına 3 tane, sık iğne sırasına bir tane sık iğne şeklinde bu sırayı da bitirip başladığım yere kadar gelmiş olacağım. Başladığım yere geldiğimde birlikte kapatıp bir sonraki sıraya çıkacağız. Evet, size gösterdiğim ve tarif ettiğim gibi ördüm ve bakın sıra sonuna, yani ilk başladığım yere geldim. Başlıyorken ilk sık iğneye bir tane batarak başlamıştım. Bitiriyorken aynı sık iğnenin içine 1 ve 2. 2 tane sık iğne yapıyorum. Başladığım sık iğne ile birlikte burayı da 3'e tamamlamış oluyorum. Ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Yani nasıl yapıyoruz? İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve bakın etrafını sık iğne döndük. Şimdi bu döndüğümüz sık iğneleri birkaç sıra örelim. Örüyorken her sık iğneye birer tane sık iğne yapacağız. Artık şu köşelerde arttırma yapmayacağız. Her birine birer tane, hepsine köşeler dahil her birine birer tane sık iğne yapıp bu dikdörtgen parçamızı döneceğiz. Ben yaklaşık 2 sıra öreceğim. Eğer yeterli görmezsem devam da edeceğim. Zaten ördükten sonra size kaç sıra ördüğümü de yine gösteriyor olacağım. Buraları tek tek göstermiyorum çünkü yapacağım hiçbir işlem yok. Her sık iğnenin üstüne yine birer tane sık iğne yapıp dikdörtgen parçanın dört bir tarafını dönüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi köşelerde ilk sırada sadece 3 tane battım. Bundan sonraki sıralarda arttırma yok. Her birine birer tane batıp geçiyorum. Evet arkadaşlar, ben etrafına sık iğnelerimi yaptım. Bakın toplamda sizinle yaptığımız sıradan itibaren 1, 2, 3. Sizinle yaptığımız ilk sıra dahil 3 sıra sık iğne sırası yaptım. Şimdi 3 sıra sık iğne sırası yaptıktan sonra etrafına şöyle bir de ilmek kaydırma dönelim diyorum. Hem daha temiz bir görüntüsü olur. Bir de sık iğne yaptıktan sonraki ölçüsünü de ölçüp göstermek istiyorum size. Şu an son hali budur. Son halindeki ölçüsüne bakalım beraber. Bakın şöyle eni 46 santim oldu. Pardon 48. 48 oldu.
Şöyle de yüksekliği de 31'e denk geldi arkadaşlar. 30,5 diyebiliriz. Efsane güzel oluyor. Gerçekten çok güzel bir çanta olacak. Mutlaka örün bu çantayı. Çok şık bir çanta oluyor. Bakın şöyle katlayacağız. Şöyle de katlayacağız. Hem de pratik, böyle kapak derdiniz de yok. Tek seferde ör, bitir. Şu iki uca da çıt çıt dikeriz arkadaşlar. Müthiş olur. Bakın şöyle. Görüntüsü çok çok güzel. Çok beğendim ben bu çantayı. Dediğim gibi sadece çantayı değil, her şeye uygun bir model. Bakın şöyle tuttuğunuzda bile böyle örün. Kendinizi Amerikan servisi olarak kullanın. Satışını yapıyorsanız Amerikan servisi olarak örün, satın. Her şeye uyan bir model. Ben bundan şey de yapmak istiyorum. Bir bluz. Böyle mevsimlik bir ince kazak gibi de yapmak istiyorum bu modelden. Çünkü çok hoşuma gitti. Şöyle katlayacağız. Şimdi diyorum ki etrafına bir sırada ilmek kaydırma dönelim. Şu kenarları biraz daha kalınlaşmış olur. Daha tok bir görüntüsü olur. Şimdi en son yaptığım birleştirme işleminden sonra bir tane zincir çekiyorum. Şimdi her sık iğnenin tepesine ilmek kaydırma yapacağım. Bilmeyenler için göstereyim. Sık iğneye batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Sık iğneye batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Sıraları kapatırken yaptığımız işlemin aynısı. Buna ilmek kaydırma diyoruz, biliyorsunuz. Böyle çok sıkı sıkı yapmayalım arkadaşlar buraları. Çünkü o zaman toparlanma olur. Onu istemiyoruz. Bakın görüntüsü de şöyle olur. Hatta ben şey diye düşündüm. Şöyle metalik iple mi dönsem etrafını, hafif bir ışıltı mı katsam diye. O da olabilir ama böyle yapalım. Bu seferki böyle olsun. Sonra bir tane de siyahını yapmak istiyorum. Onda böyle açık gold rengi metalik iplerle şu ilmek kaydırmaları dönebilirim. Çok hafif bir ışıltı da vermiş olurum. Seviyorum çünkü ışıltıyı. Hem günlük hem spor hem şık olarak kullanılabiliyor o zaman. Bakın böyle ilmek kaydırma yapıyorum. Sadece yaptığım işlem bu. Önden görüntüsü bu şekilde olacak. Bakın şöyle ilmek kaydırma yapmadan hali bu. İlmek kaydırma yaptığımızda da şöyle bir kalınlaştırmış oluyoruz. Daha tok bir görüntüsü oluyor. Bakın ilmek kaydırmaya devam ediyorum. Köşelerde de aynı işlem. Her birine birer kere batıyorum. Elim böyle çok sıkı sıkı tutmuyorum. Gevşek tutuyorum. Geniş geniş yapmaya çalışıyorum ilmeklerimi. Bayağı bakın uzatıyorum. Bu kısımlar önemli arkadaşlar. Bunlar püf noktalar gibi düşünün. Çantanızın görselinin güzel durmasının nedenlerinden biri. Böyle bu ilmekleri geniş tutmak, geri geldiğinde sıkılaştırmak eli. Bakın böyle. Şimdi sonuna kadar neredeyse geldim. İlmek kaydırma işlemi bittiğinde hemen sizle beraber birleştirmeyi yapacağız. Çantayı tamamen bitireceğiz arkadaşlar. Çok güzel bir portföy çanta oluyor. Dilerseniz portföy çanta olarak kullanırsınız. Dilerseniz askı takarsınız. Omuz askısı da yaparsınız istediğiniz zaman. Böyle omuza da takılabilir bir çanta olur. İçine astar da dikebilirsiniz. Astarsız da kullanabilirsiniz. Tamamen tercih size kalıyor. Ki zaten bu tarz çantaların astar dikme işlemi çok kolay. Kumaşın üstüne bu ördüğünüz dikdörtgen parçayı koyacaksınız. Etrafından birer santimlik paylar bırakarak keseceksiniz. Daha sonra bıraktığınız payları içeriye katlayıp dikeceksiniz bu örgüye. Elinizle de dikebilirsiniz. Makineniz varsa makineyle de dikebilirsiniz. Makine ile el dikişi arasında bir fark olmuyor. El dikişinizi böyle düzgün, temiz, hızlı hızlı yapmadığınız sürece aynı görüntüye zaten ulaşırsınız arkadaşlar. Evet bakın sıra sonuna kadar geldim. Sonuncuya da battım. Burada ipi keseceğim. Şöyle elimle koparayım şimdi, makas uzağımda. Şöyle ilk yaptığım ilmek kaydırmanın direkt içine batıp ipi içeriye alacağım. Şöyle çeviriyorum.
içeriden böyle bir iki sıra ipi yürütmem yeterli olacak. Şöyle üstüne 2 tane de zincir çekip şöyle elimle itikleyeceğim. Düğüm oluşacak. Bu küçük parçayı bir de keseceğim. Tamamdır. Şimdi tamamen bitti. Hadi birleştirelim. Şimdi birleştirmeyi nasıl yapacağız? Birleştirmemizi yaparken şuna dikkat edelim arkadaşlar. Çantamızın derinliği, yani şu iç kısmı ne kadar uzun olsun istiyorsak o noktada katlayalım. Mesela ben şöyle göz kararı şuraya iğneyi taktım. Dedim ki şuradan birleştireyim. Ölçü olarak bakayım. Derinliği ne kadar olmuş olacak o zaman? Bakın şöyle tam 17 santimlik bir derinliği oluyor bu şekilde katlarsam. Örgümün şöyle göstereyim. Bakın ters yüzünden katladım. İğne taktım. Oradan birleştirmeye başlayacağım. Şu kısmı kapak olarak bıraktım. 17 santimlik bir kısım ayırdım yani buraya. Siz dilerseniz onu daha uzun da yapabilirsiniz. Yani 20 santime de tamamlayabilirsiniz. 17-20 santim arası, 16-20 hatta uygun olacaktır. Şimdi ipimi aldım. Birleştireceğim. Yerden şöyle tuttum. Bakın şöyle biz ilmek kaydırma yaptığımız için şuradan göstereyim. Bu bizim sık iğnemiz. Şuradakiyle ilmek kaydırmanın bir kanadı. Yani şöyle toplamda 1, 2, 3 tane kanat var. 1, 2, 3. Bakın burada da hepsinde. Bu sık iğnenin kanatları, şu da bakın ilmek kaydırmadan dolayı ön kanatlar. Bunda da aynı şey geçerli. 1, 2, 3. Şu ilmek kaydırmadan dolayı olan ön kanatlar. Benim kullanacağım kısım ilmek kaydırmadan dolayı oluşan şu kanatlar. Birleştirme yaparken şöyle mi yapsam diye düşünüyorum. Böyle birleştirsem ya da şöyle yapayım. İkinciyi kullansam ya da en diptekini kullanıp zor mu olur? Şöyle yapsam. O zaman şu kanatlar içte kalır. Yok. İlki daha güzel görünür. Öyle yapacağım. İlmek kaydırmadan dolayı oluşan şu kanada batıyorum. Üçüncü kanat diyorum ona. İpi alıyorum. Battığım yerden çıkarıyorum. Bir zincir çekip önce ipi buraya sabitledim. Daha sonra aynı yere bir kere daha battım. Burada da yine ilmek kaydırmadan dolayı oluşan kanat bu. Battım. İkisini aynı anda batıp sık iğne yapıyorum. Sık iğne ile birleştireceğim. Bakın ön kanadın üçüncü olan şu ilmek kaydırmadan dolayı gelen kanada, arka kanatta da yine aynı. Bakın şöyle tutarsanız net görünüyor, şu kanada batıp sık iğne. Ön parçanın ilmek kaydırmadan dolayı gelen kanadına, arka parçanın da aynı şekilde ilmek kaydırmadan dolayı oluşan kanada. Bu şekilde sık iğne ile birleştireceğim. Sıkı sıkı yapmayacağım sık iğnelerimi. Sonra bunda şöyle dıştan görüntüsü de bakın, yandan görüntüsü de böyle olacak. Hemen devam ediyorum. Sık iğne ile birleştirmeye devam.
sona doğru yaklaştım. Şimdi bitirip şu çevirip tamamen yandan duruşunu göstermek istiyorum size. Ben de görmek istiyorum. Çok merak ediyorum. Ben bu çantayı bu videoyla ilk defa örüyorum, bu modeli. Yani önden bir çalışma yapmadığım için nasıl duracağını ben de çok merak ediyorum. Bakalım. Evet. Böyle de oldu. Şimdi sona geldik. Şimdi çantamızın birleştirmelerini doğru yaptığımıza emin olmak için şuradaki sık iğneleri sayın. Aynı sık iğne sayısının burada da olması gerekiyor. 2 tane zincir çekip ipi kesiyorum. Şimdi çantayı çevirelim bakalım nasıl oldu. Bakın böyle birleştirdiğimizde çantaya bir yandan derinlik de katmış olduk. Ve bakın yandan görünüşü böyle. Efsane güzel oldu. Çantaya bombe de katmış olduk arkadaşlar. Böyle dümdüz bir parça olmadı da bu şekilde birleştirme yapmış olduğumuz için yandan duruş çok daha güzel oldu. Şimdi aynı şekilde burayı tekrar göstermeyeyim çünkü çok uzuyor video. Aynı şekilde çok sıkıcı olsun da istemiyorum. Aynı şekilde burada da birleştireceğim ve son halini size göstereceğim. Evet, çantam şu an tamamen hazır. Tamamen hazır derken çıtçılarını dikmedim. Onları astarını diktikten sonra dikeceğim. Astarladıktan sonra bir sağına bir soluna şöyle çıt çıt dikeceğim. Ortaya dikerseniz sadece şu yanlar kullandıkça toparlanıyor. Kalkıyor böyle. Ondan hiç hoşlanmıyorum. O yüzden bir sağına bir soluna çıt çıt dikeceğim. Ve o zaman tamamen bitmiş olacak ve bitmiş şekilde bu şekilde görünecek. Dediğim gibi bakın birleştirme kısımları bu şekilde. Böyle birleştirdiğimiz için çantaya ekstra da bir derinlik katmış olduk. Şöyle arkadan duruşu da bakın böyle. Astarlayıp çıt çıtlar dikildikten sonra üstüne son bir ütü de vurabilirsiniz. Dediğim gibi böyle elde portföy olarak da kullanabilirsiniz. Yanlardan şuralardan hazır deri askı takıp ya da örgü askı yapıp istediğin zaman da omuzda da kullanabilirsiniz. Efsane güzel, harika bir çanta oluyor. 200 gram ip fazla yetiyor. Bakın benim hatta ipimden şu kadar da arttı. Aklınıza takılan bir şey olursa dediğim gibi yorumlara yazın. Instagram sayfamdan da bana ulaşabilir ve takip edebilirsiniz beni. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.